Wing Tires'ın yeni bölümüyle herkese merhaba. Bu 2 günlük kısa macerada Arhavi'den yola çıkıp biraz dağ tepe gezeceğiz. İlk durağımız Arhavi'ye 36 kilometre mesafedeki Borçka. Çoruh Nehri Borçka'nın tam ortasından geçer ve bu bölge sık çam, kestane, gürgen ağaçlarıyla kaplı yoğun bir orman rezervine sahip. Gördüğünüz gibi manzaramız da çok güzel. Borçka'dan Macahel'e, yani Türkçe ismiyle Camili'ye doğru giderken Karagöl'e uğramamak olmazdı. Biz de vefakar Land Rover Defender'ımızı Karagöl'e doğru sürüyoruz. Yollar granit taşla örülmüş. Vallahi yapanın eline sağlık, kim yaptıysa. Sağ tarafımız uçurum, dikkat ederseniz. Yolda doğanın görüntüsü de harika bu arada. Sakin dönemde gittiğimiz için yol boş. Turizm sezonunda buralara talep çok yoğun. Karagöl'e giriş paralı. 2 kişi için toplam 40 TL ödeme yaptık. Bu ücreti gölün çevresinin temizliğinde kullanmalılar bizim düşüncemize göre. Çöp atanlara da ağır cezalar verilmesi lazım. Çünkü çevrede bu tip görüntüleri ne yazık ki gördük. Çöp atılmıştı gölün etrafına. İnsanları eğitmek, bilgilendirmek gerekiyor. Burası bir tabiat parkı olarak geçiyor ve Klaskur yaylasına komşu olan bir göl. 1800-1850'li yıllarda bir toprak kayması yaşanıyor ve akışı kapanan derenin suyunun toplanması sonucu ortaya çıkan bir göl Karagöl. Bu sebeple de literatürde Heyelan Set Gölü olarak tanımlanıyor. Doğası muhteşem gördüğünüz gibi ve bu gölün aşağı yukarı bir 50 dönümlük bir çapı var. Daha öncelerde 2 gölmüş. Diğer ufak göl 7-8 dönüm ebadında olduğu söyleniyor. Fakat daha sonra bunlar birleşmiş gibi. Her yıl binlerce turist buraya akın ediyor. Eskiden derinliği 30 metreye kadar ulaşsa da zamanla derelerin getirdiği alüvyonlu topraklarla bu yarı yarıya inmiş durumda. 15 metre veya 10 metre derinliğe kadar inmiş durumda. Göl çevresinde yürüyüş yaparken orman güllerini görüyorsunuz ve arılar deli bal dediğimiz ballarına bu çiçekleri kullanarak deli bal yapıyorlar. Gölde balıklar da var ancak avlanmaları yasak. Gölde yüzmek de yasak. İyi ki de yasak çünkü çok boğulan olur. Bizim milletimizi biliyorsunuz. Ahşap masalarda oturup piknik yapabilirsiniz. Ama lütfen çöplerinizi gölün çevresine değil, çöp poşetiyle ağzı kapalı şekilde çöp kutularına atmayı unutmayın. Biz de bir kahve molası veriyoruz ve menümüzde filtre kahve, bal ve bisküvi var. Hava oldukça serin. Burada biraz oturup sohbet edip kahvelerimizi içip yola devam ediyoruz. Yerel ismi Macahel olan
Camili'ye geldik. Macahel, ülkemizdeki ilk ve tek biyosfer alanı. Köye adını veren ve yapım yılı 1850'lere uzanan harika bir ahşap cami var burada. El oymaları günümüze dek ulaşmış ve geçtiğimiz yıllarda da bu cami ciddi bir restorasyon geçirmiş, ömrüne ömür katılmış. Mutlaka gidenler camiyi görmeli, içini gezmelidir. Bir sonraki hedefimiz Maral köyündeki Maral Şelalesi. Karşal dağlarında bulunan bu şelaleye giden yol stabilize 4x4'lerle gidilmesi tavsiye edilir. Yol boyunda neredeyse hiç bozulmamış Doğu Karadeniz dağ köy evlerini ve muhteşem ormanları görebilirsiniz. Şelalemiz de oldukça yüksekten dökülüyor. Şelalelerin döküldüğü yerlerde oluşan göletlere dev kazanı deniyormuş. Burada da yaklaşık 40 metrekarelik bir dev kazanı oluşmuş. Mehmet abi oldukça dik merdivenlerden inip şelalenin kalbine kadar ulaştı. Bunlar onun çekimleri. Müthiş bir görüntü. Yeşilin her tonu burada var açıkçası. Ben gözlem terasında kalıp çay içmeyi tercih ettim. Tezgahı. Macahel'den, Maral Şelalesi'nden dönüyoruz Macahel'e doğru. Bir köyün içinden geçiyoruz şimdi. Burada evler var. Orman. Tırsmış biraz. Evet. Şu anda önümüzde giden araba çok zor yol alıyor. Bizdeki sis lambası buna da yol gösteriyor. Müthiş bir sis var. Ertesi gün başka bir yolculuk bizi bekliyor. Bu sefer rotamız deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikte bulunan Trovit Yaylası. Önce Arhavi'den Ardeşen'e, Ardeşen'den Çamlıhemşin üzerinden Zilkale ve Çat köyünü geçip ilk durağımız olan 1800 metre rakımdaki Elevit Yaylası'na varıyoruz. Çamlıhemşin'den ta Elevit'e kadar parke taş döşeyen belediyeyi veya kimse artık bunu yapan tebrik ediyoruz tekrardan. Tabii kimileri bu yolun yaylacılığı öldürdüğünü söylese de ben öyle düşünmüyorum. Çünkü yaylacılığı yol değil zihniyet öldürüyor. Derenin kenarındaki bir kayayı kendimize masa yapıp kahvaltıya girişiyoruz. Menüde kahve, peynir, domates, biber, simit, peynirli poğaça var. Yani masamız bayağı zengin. Keyfimize diyecek yok. Dünyanın en güzel manzaralı lokantasında 1. sınıf bir yemek yesek bu keyfi alamazdık. Hava temiz, gökyüzü açık, oksijenimiz bol, manzaramız da çok güzel. Elevit yıllar içinde zamana ayak uydurmuş ve bir turizm merkezi olmuş.
Yaylacılar hayvancılığı terk etmiş gibiler. Evler pansiyona dönüşmüş. Köy meydanı betonlanmış. Ben en son geldiğimde köy meydanı da stabilizeydi. Turistik turlar buraya çok sık uğruyor. Neredeyse her gün gerek Türk gerek yabancı turistleri getiriyorlar. Köyün girişine kadar yol var. Asfalt, beton, parke taş, düzgün yollarla ulaşıyorsunuz Elevit Yaylası'na. Yemeği bitirip yaklaşık Elevit'ten 700 metre daha yüksekteki Travit'e tırmanmaya başlıyoruz. Dikkat ederseniz 2000 metre rakım üzerine çıktığımız için orman dokusu kayboldu. Travit 2500 metre yüksekte bir vadinin yamacına kurulmuş yaklaşık 50-60 haneli yayla köyü. Vadi yeşil ve tam ortasından berrak kar sularını taşıyan bir dere akıyor. İlk önce Palavit Yaylası'na çıkmayı düşünsek de sisten dolayı vazgeçiyoruz. Olsun, burası da harika bir yayla. Masal diyarı gibi etrafımız bulutlarla sarılı. Kocaman bir bulut öbeği vadinin içinden geçerken takılı kaldığından müthiş görüntüler ortaya çıkıyor sizin de gördüğünüz gibi. Hava Ardeşen'e oranla yani denize oranla neredeyse 10 derece daha soğuk burada. Üşüyoruz. Yaz zamanı çıkacak olsanız bile mutlaka kalın giysilerinizi yedek olarak yanınızda getirin. Çünkü yaylanın havası farklı. Hava bir anda kapanıp açılabiliyor. Yayla mevsimi bittiğinden dolayı evlerin çoğu terk edilmiş, kapatılmış durumda. Köyün girişinde de bir kahve var. İçeridekilerle kısa süreli bir sohbet sonrasında köyü dolaşıyoruz. Hemşinlilerin açıkçası taş işçiliğine hayran kaldık. Bu takdire şayan. Köşe taşları evlerin dikkat ederseniz çok muntazam kesilmiş. Evler derli toplu. Bak birçoğu bakımlı. Yırtıcı hayvanlar girmesin diye de pencereler ufak tutulmuş. Elevit'e oranla burası daha doğal, daha korunmuş, bozulmamış görünüyor. Daha yayla gibi bir yayla daha doğrusu. Evlerin alt katları genellikle hayvanlar için ayrılıyor burada ve üst katta yaşıyor insanlar. Yaylacılık burada
daha ne kadar sürer Allah bilir ama gönül ister ki yaylacılık hiç bitmesin. Turizm de bunun yanından paralel olarak ilerleyebilir. Ama yaylacılığın bitmemesi lazım. Şimdi Trovit'ten yukarı devam ederseniz eğer Palovit, Amlakit, Samistal gibi yaylalara ulaşabilirsiniz. Fakat biz onları bir sonraki geziye bırakıyoruz. Hava hızla soğuyor ve dönüşe geçiyoruz. Son durağımız Pokut Şelalesi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dökülen bu şelale Rize'nin, belki de bölgenin diyebiliriz ki debisi en güçlü olan şelalesi. Eskiden burada otopark alanları olmadığından ziyarete gelen araçların yoğunluğu sebebiyle tıkanmalar oluyordu. Şimdi tabii yollar çok dar. Şoförlüğüne güvenmeyenler bu bilgiye göre gelsinler. Şimdiden uyarmış olalım. Mehmet abi üşüyen ayaklarını odun ateşinde biraz ısıtırken biz de bu geziye noktayı koyalım. Kendinize iyi bakın. Doğayı sevin ve sakın çöp atmayın. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.